Merhaba arkadaşlar, Kardeş Örgüler YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün sizlerle birlikte kapüşonlu fare dişi hırka çalışması yapacağız. Daha önce kanalımda fare dişi yine böyle kapüşonlu ama robası düz fare dişi kapüşonlu hırka anlatımı yapmıştım ama böyle baştan sona yaptığımızda da çok sorun oluyor. Onlar için şimdi baştan sonra robasından uygulayarak nasıl yaparız anlatmaya çalışacağım. Daha önce kolay bir roba tercih etmiştim. Yani robaya uyguladığımızda fare dişi kaydırmaya biraz müsait bir model. Her artırmadan sonra burada yeniden bir kurulum yapıyoruz. O yüzden ilk etapta kolay olanı anlatmıştım. Şimdi isteyenler için de yine bu şekilde nasıl yaparız anlatmaya çalışacağım. Ben bu hırkamı Nako Elite Baby 3,5 numara şişiyle ördüm. Yaklaşık 1,5-2 yaşa olur arkadaşlar. 83 ilmek başlamıştım. Yani robasını 83 ilmek, kapşonu 89 ilmek başlayarak tamamlamıştım. Bunun sayılarını da yine ayrıca videonun altına ekleyeceğim ama şimdi yapacağım biraz daha küçük bir hırka olacak. Hem anlatımı daha kolay hem daha kısa sürede olsun diye daha küçük bir hırka yapmayı tercih ettim. Yine Nako Elite Baby ve 3,5 numara şiş ile öreceğim. Şöyle özetleyelim, kapşonumuza yani hırkamıza kapüşondan başlıyoruz. Farklı bir başlama tekniğiyle başlıyorum. Şöyle görebilirsiniz, bakın ilmekleri kapatarak, yani iğneyle değil de şiş ile kapatma tekniği uyguladık. Böyle yaptığımızda bakın çok muntazam oluyor, çok düzgün oluyor. Birebir ilmeklerle kapattığımız için düzgün bir kapanış oluyor. O yüzden bu teknikle başlayacağım. Önce robamızı başlayacağız. Roba bitiminde normal hırka yapar gibi hırkamıza devam edeceğiz. Yine kulak kullanabilirsiniz. Ben diğer anlatımımda kulağın anlatımını da yapmıştım. Böyle sevimli iki kulak koyabilirsiniz. Yine böyle pompon takarak hırkanızı tamamlayabilirsiniz. Şimdi 3,5 numara şiş ve Nakolit Baby ile ilmek atma yöntemiyle öncelikle 83 ilmek şişimize atacağız arkadaşlar. Sonrasında robada 77 ilmeğe düşüreceğiz. Bunun sebebi de e, kapşonu daha büyük yapıyoruz ki hani kullanımı daha rahat olsun. Bakın normal aynı sayılarda başlarsak kapşon dar oluyor. Şöyle başını kapatmıyor tam olarak. Biraz geride kalıyor. Daha çok süs amaçlı oluyor. Böyle büyük başlayıp robanın bitimini, pardon, kapşonun bitiminde eksilterek daha güzel, daha kullanışlı kapşonlar elde ediyoruz. Diyelim ve yapımına geçelim. Şöyle kullanacağınız ipten farklı bir ipte tığ ile ilmek atma yöntemini yapacağız arkadaşlar. Kullanacağım ip beyazdı. Biraz zıt bir renk ama yine aynı kalınlıkta bir iple ilmeğimizi atmaya başlayalım. Evet, öncelikle şöyle orta kalınlıkta bir tığla, yani kullanacağımız ipi örebileceğimiz kalınlıkta herhangi bir tığla şöyle bir ilmek atarak başlıyoruz. İpim şişim ipimin üzerinde olacak şekilde şöyle görebilirsiniz. Şu an ipim tığımın, yani şişimin altında. Bir adet zincir çektim. İpim şu an üstte. Tekrar alta alıyorum. 2. Tekrar alta aldım. Yine şurada ipimin katı açıldı. Düzeltiyorum hemen. Bir zincir çekiyoruz. Yine ipimi alta aldım. Bu şekilde şişimize 83 ilmek atıyoruz. Ben normal sayılarda başlayacağım derseniz 77'de başlayabilirsiniz. Kapşonu büyük olmasın, sıradan normal bir kapşon yapmak istiyorum ya da daha da büyük olsun diyorsanız 85 ilmekte başlayabilirsiniz. Ama fare dişi örgülerde her zaman sayımız tek sayı olmalı arkadaşlar. Yani 83 değil de 85 ya da 81, daha da küçük de yapabilirsiniz. 81 de uygun olur. Ama ben 83 ilmek yapmayı tercih ettim. 83 ilmek bu şekilde atarak şöyle görüntümü yaklaştırayım. Bir kez daha göstereyim. Şu ilmeğimi attım. İpimi hemen alta alıyorum. Bir ilmek daha atıyorum. İpimi alıyorum, alta atıyorum. Bir ilmek daha alıyorum. Bu şekilde toplamda 83 ilmek olana kadar devam ediyoruz. Evet, tığ ile 83 ilmeğimi şişime attım. Şimdi öreceğimiz
ipimize geçiyoruz. Burada kapşonu demiştim arkadaşlar, örgüyle birleştiriyoruz. Yani ilmeklerle birleştiriyoruz. Bunu da başlangıçta biraz ip bırakarak başlarsak buradaki ipimizle bitirebiliriz. Yani tekrar ayrıyeten burada tekrar düğüm olmamış olur, ip eklememiş oluruz ve çok daha düzgün olur. O yüzden şöyle 1-2 metre kadar burada biraz ip bırakıyoruz. Şöyle sararsak hatta, yani şuradaki ilmeği ördürüp kesecek kadar bir ip bırakırsak çok daha iyi olur. Ama bunu bırakmazsak hani ip ekleyerek de bu işlemi yapabiliriz ama ben çok ip eklentisini sevmiyorum. Yani şurada düğüm atarak başlamamız gerekecek. Burada illaki burada görüntü kirliliği oluyor arkadaşlar. O yüzden şöyle 1-2 metre kadar ipimizi saralım ya da bırakalım. Ben şimdi kolaylık olsun diye bu şekilde yaptım. Kapşonumuza başlıyoruz. İlk olarak ters olarak başlıyoruz örgümüze. İpimizi biraz fazlaca bıraktık. Ters örerek örgümüze başlayalım. Sıra sonuna kadar tamamen tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Burada biraz zor olabilir ilmekleri almak. Çünkü farklı bir yöntemle ilmeğimizi attık. Ve ters olarak örmeye devam edelim. İlk sıramızı ters olarak tamamladık. Şimdi örgümüzün ön sırasındayız. 7 ilmek kenar patını haroşa olarak başlıyoruz. Ben haroşamı ters örüyorum. 7 ilmek ters örerek başlıyorum. İki, 4, 5, 6, 7. Başta ve sonda 2, 4, 6, 7 ilmek haroşamız olacak arkadaşlar. Bakın görebilirsiniz. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Tüm ilmeklerim 7 ilmek kalana kadar düz. Gerçekten yapacağınız en kolay kapüşonlu hırka arkadaşlar. Bunu hani fare dişi değil farklı modellerde de yapabilirsiniz. Haroşa olarak yapabilirsiniz tamamını ya da kapüşonlu haroşa yaparsınız. Bedene farklı örgüler koyabilirsiniz. Hani farklı anlatımlar, farklı tasarımlar var kapüşonlu ama hani eğer örgüye yeni başlıyorsanız eğer yapabileceğiniz en kolay hırka modeli. Çünkü başlanıyor, kapüşonunu dümdüz örüyoruz. Sonrasında zaten haroşaya geçtikten sonra normal yelek ya da hırka örer gibi devam ediyor. Gözünüzü korkutmasın. Dizme işi de hani yeni örgü başlıyorsanız eğer sonradan dizilen kapüşonlar var. O da hani sizi biraz zorlayabilir. Tam oturmayabilir örgünüze kapüşon. Kasabilir. İlmek sayısı yeterli olmayabilir ama gerçekten bu şekilde çok kolay oluyor. Kapüşonlu hırkalar bir de mevsimlerde özellikle hani ilkbahar sonbahar mevsimlerinde bebekler için çok kullanışlı oluyor. Ekstra hani yanınıza bere almayı unutabiliyorsunuz. Hemen rüzgarlı havalarda başına geçirerek rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kalın iplerle yaparsanız bayağı kış olana kadar daha kalın ipler tercih ederseniz bebe iplerinden çok soğuyana kadar bayağı mont yerine kullanılabilir. Astarlama yapabilirsiniz içine yine aynı şekilde. Gerçekten oldukça şık ve kullanışlı duruyor kapüşonlu hırka modelleri. Sıramızın sonuna yaklaşıyoruz. Kurulum yapacağım için çok videomu durdurmak istemedim. Daha önce fare dişi yapmadıysanız eğer ayrıca bir anlatıma gerek kalmasın. 2, 4, 6, 7, 8. Evet 7 ilmeğim kaldı. Yine tüm ilmeklerimi kalan ilmeklerimi haroşa örgü olarak örüyorum. Örgümüzün arka yüzüne geçtik. Şöyle baktığınızda
çok geniş durabilir. Bakın altında lastik ya da haroşa olmadığı için böyle geniş görünüyor arkadaşlar. Normalde hani şöyle düşünebilirsiniz kapşonumuzu, ama ucuna dediğim gibi hem başlama yöntemi hem de herhangi bir lastik olmadığı için toplayan bir yer geniş durabilir. Şimdi yine öncelikle 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2, 4, 6, 7. Şimdi fare dişinin yapımına geçiyorum. Bir ilmek ters, bir ilmek düz ama bu şekilde içinden. Bir ilmeğim ters, bir ilmeğim şöyle içinden alıyoruz. Bir ilmeğim ters, düz ilmeğimi bu şekilde içine batarak alıyoruz. Mutlaka daha önce yapmışsınızdır fare dişi modeli. Yapmadıysanız da şöyle bir özet geçelim. Ya da yine kanalımda fare dişi model anlatımını bulabilirsiniz. Bir düz, bir ters, ama düzü bu şekilde içinden batarak örüyoruz. Fare dişi modeli arkadan kurulan modellerden. Arka sırada bu işlemi yapıyoruz. Ön sırada tamamen düz örgü örüyoruz. Arka sırada ise bir sırada bu işlemi yapıyoruz. Bir sıra tamamen ters örüyoruz. Önler hep dediğim gibi düz. Bir sırada bu işlemi yapıyoruz. Bir sıra tamamen ters örerek fare diş modelini uygulamış oluyoruz. Şimdi yine aynı şekilde örmeye devam edelim. Evet, sonuna geldim. Bakın, içinden aldığım ilmek, başlangıçta bir ters ilmekle başlamıştık ve ters ilmekle bitiriyoruz. 2, 4, 6, 7. O yüzden mutlaka fare dişi modeli yaparken tek sayı olarak başlamalıyız. Hangi modeli hani nasıl uygularsanız uygulayın. İsterseniz tek parça alttan başlamalı ya da yakadan başlamalı. Hep yaptığınızda mutlaka tek sayı olarak başlamalısınız arkadaşlar ki bu şekilde başında ve sonunda şöyle görebilirsiniz, düz ilmek gelsin. Çift sayı başlarsanız eğer bir tarafa ters bir tarafa düz ilmek gelir. Bu da hoş görünmez. Şimdi ön sıraya geçtiğimizde dediğim gibi ön sıralarımız hep düz örgü. 7 kenar patını örüyoruz. 2, 4, 6, 7. Tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. Şimdi şöyle, eğer izleyip hani direkt bu videoyu izleyip fare dişi daha önce yapmadıysanız onu da anlatmak için şöyle birkaç sıra daha göstereceğim. Şimdi ön sırada düz, hep düz, yani ön sırada hiçbir işlem yapmıyoruz. Arka sırada ise şimdi bu sırada işlem yaptık. Diğer sırada tamamen ters örgü öreceğiz. Bir sonraki arka sıraya geldiğimizde yine fare dişi modelini uygulayacağız. Ben şimdi bu sıramı düz öreceğim. Arkaya gelirken tamamen ters öreceğim. Yine bir sıra düz örüp arka sırada tekrar fare dişi modelini uygulayalım. Evet, ben örmeye devam ettim. 2 sıra düz örmüş oldum. Bir sırada arkadan ters ördüm. Şöyle yine haroşa fare dişi uygulayacağımız sıraya geldik. Yine söylüyorum, arkada hesaplarsak arkada bir sıra işlem uyguluyoruz, bir sıra tamamen ters örüyoruz. Ön sıraları saymayın, ön sıralar hep düz, zaten düz örgü. Yine 7 kenar patını örüyoruz. 2, 4, 6, 7. Her zaman ters ilmekle başlayalım ki fare dişinde kaydırma olmasın. Hemen ilk ters, ikinci ilmeğim içinden ve düz. Şimdi belki daha rahat görebilirsiniz. Bir ters, ikinci ilmeğimiz, bakın şu şekilde ilmeğin içine batarak alıyoruz. Fare dişi bu şekilde yapılıyor. Zaten birçoğumuz biliyoruz ama ben yine ilk kez izleyecek olanlar için şöyle kısaca anlatmaya çalıştım. Eğer anlamadıysanız bir fare dişi örgüsü videosu izlerseniz çok daha rahatlıkla yapabilirsiniz. Hatta ilk defa yapacaksanız küçük bir parçada fare dişi modelini uygulayın ki böyle büyük parçalarda hani yap sök zorluk çekmeyin. Evet, bir ters, bir düz. Bu şekilde kapüşonumuza başladık.
Şöyle görebilirsiniz. Dediğim gibi böyle çok oldukça büyük duruyor ama sonrasında topluyor, dediğim gibi altında lastik olmadığı için şöyle elimizde hani çok büyük oldu diye düşünebilirsiniz. Şimdi kapşon boyumuz, yani şimdi şuradan başladığımızı düşünürsek 18 santim olana kadar örmeye devam ediyoruz. Ben şimdi öreyim. Fare dişi sırası olarak da sizlere vereceğim. Rahatlıkla o şekilde de yapabilirsiniz. Santim olarak 18 santim kadar örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, kapşonumu 18 santim olana kadar örmeye devam ettim. Fare dişi olarak sayarsak da toplamda 19 tane fare dişimiz var. Fare dişini yaptım. Şöyle düzümü gittim. Arkada eksiltme yapacağım haroşaya geçmeden önce. Yani şöyle yakadaki başlangıç haroşamıza geçeceğiz. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. 83 ilmek başlayacağız. 77 ilmeğe düşüreceğiz demiştim. Bir karışıklık olmuş. 75 ilmeğe indireceğiz şimdi. Ben şöyle 9 ilmek aralıklarla şöyle işaretleyicilerimi koydum. 9 ilmek aralıklarla kestiğimizde, yani toplamda 8 ilmek kesmemiz gerekiyor 75 ilmeğe inmesi için. Böyle ayarladım. Siz de yine göz kararı kesilebilir aslında. Yani şöyle belli aralıklarla, normalde olsa ben hani bu kadar işaretleyip ayırmam. Göz kararı yapacağım kesintiye göre şöyle aralıklarla, belli aralıklarla kesiyorum ama sizin için rahatlık olsun diye şöyle ayarladım. 9 ilmek kesiyoruz. Sonda 9 değil de sanırım 11 ilmek kalıyor. Bu çok problem değil. Önemli olan bir yerden kesip görüntüyü bozmamak. Yani böyle büzülebilir, kötü bir görüntü olabilir, potluk olur diye bu şekilde belli aralıklarla kesersek çok daha düzgün olur. Yine boyunu dilerseniz daha uzun da yapmanız mümkün ama benim için bu yeterli. Çünkü şöyle katladığımda görebilirsiniz. Çok büyük bir hırka yapmayacağım. Buradakinden biraz daha küçük bir hırka yapacağım için bakın şöyle katladığımda kapşon boyu benim için yeterli. Şimdi dediğim gibi arka sıradayız. Burada kesintimizi yapacağız. Ön sıraya geçtiğimizde haroşamıza başlayacağız. Haroşaya başlamadan önce yapıyoruz ki hani kötü bir görüntü, dediğim gibi yine haroşada belli olmasın yaptığımız, kestiğimiz ilmekler. Öncelikle şöyle bir sırayı birlikte yapalım. Sonrasında 4 diş ya da 3 diş haroşamızı örelim. En önemli olan kuruluma, ayrım yerlerine de ulaşalım. Sonrasında örmemiz çok daha kolay olacak diye düşünüyorum. Şöyle geldim, bakın 2 ilmeğimi kestim. Yine örüyorum ben ayrım yaptığım için. 9 ilmek olduğu için 7 ilmeği örüyoruz. 8. ve 9. ilmekleri kesmiş oluyoruz arkadaşlar. Bakın ayrıcımdan önceki 2 ilmeğimi kestim. Burada bir ilmek eksiltmiş oldum. 1 2 3 4 5 6 7. Bu şekilde hani 7 ilmek örüp ikisini kestiğimizde 9 ilmek aralıkla toplamda 8 ilmek eksiltmemiz gerekiyor. Dediğim gibi burada yaptığım sayıları da açıklama kısmına not alacağım. Not olarak yazacağım. Şimdi bir onu bir bunu verirsem hani bayağı kafa karışıklığı oluyor. O yüzden şimdilik bununla devam edelim. 83 ilmek başlamıştık. 8 ilmek keserek ilmek sayımızı 75'e düşürüyoruz. Bunun amacı da 75 ilmek başlarsak kapüşon çok küçük oluyor. Bu da çok kullanışlı olmuyor. O yüzden biraz daha kapüşonumuzu büyük tutarsak çok daha kullanışlı oluyor. İpi de söylemeyi unuttum arkadaşlar. Yaklaşık 3 ip, yani belki biraz da fazla da gidebilir ama en az 3 ipimiz olması gerekiyor elimizde. Şöyle ters sıramızda ters örerek 7 ilmek örüp ikisini birlikte alarak ilmek sayımızı eksiltiyoruz. Şöyle son artık sıralarımız, sayılarımız. Yine kontrollü yapalım. Olur ki fazla ya da eksik başlamışsınızdır. Kestikten sonra bir kontrol edin, ilmek sayımız 75 ilmek mi diye. Kurulum yaparken zorluk çekmeyelim. 1-2 ilmek her zaman tolere edilebilir arkadaşlar. Hemen bir gizli artırma yaparak hani eksik olan ilmeklerimiz tamamlanabilir. Çok sorun değil.
Evet. Kesimimizi yaptık. İlmek sayımızı azalttık. Bakın hiçbir e, şekilde belirgin değil. Yani çok bir büzülme, toplama olmuyor. Çünkü aralıklarla, belli aralıklarla yaptığımız için. Şimdi haroşaya geçiyoruz. Burayı anlatmaya gerek yok. Şimdi normal yani yelek ya da hırka başlar gibi 3 ya da 4 diş haroşa yapıyoruz. Ben 4 diş yapmıştım. Yine burada 4 diş yapalım. 4 diş haroşadan sonra ayrımlarımızla ve model kurulumumuzla devam edelim. Evet, haroşamı da tamamladım. Bakın herhangi bir büzgü ya da toplanma olmadı kesmemize rağmen. Toplamda 8 ilmeğimizi kesmiştik. Tekrar şöyle baştan bir özetleyelim arkadaşlar. Kapşonumuzu normal yakadan biraz büyük olarak 83 ilmek başladık. İlmek atma yani farklı bir yöntemle başladık ki sonrasında ilmek çıkarıp buradan kapşonumuzu birleştireceğiz. Sonrasında fare dişi modelini kurduk. 19 fare dişi olana kadar yani 18 santim yaklaşık olana kadar örmeye devam ettik. Sonrasında 8 ilmek eksilttik. Haroşamıza geçiş yaptık. 3 diş ya da 4 diş haroşamızı tamamladık. Şimdi normal hırka başlarmış gibi ya da yelek başlarmış gibi düşünelim. Kapşonumuzu saymazsak burada ayrımlarımızı yapacağız. Yine bu yani şunun ayrımlarını yani farklı boyutta olan hırkamın ayrımlarını videonun alt kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi burada bu sayıydı bu sayıydı dersem çok fazla karışıklık olur. Şimdi elimizdeki modelin anlatımının sayılarına vererek devam ediyorum. 2, 4, 6, 7. 7 kenar patımı ördüm. Üzerine saymaya devam ediyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ilmek ördüm. Bir tane gizli artırma yapıyorum. Şu şekilde geçirdim. Tekrar göstereyim. Şu şekilde bir tane gizli artırma yaptım. 2 ilmek düz ördüm. Şuradaki beden ayrım yeri 2 ilmek düz ördüm. Sonrasında yine bir tane gizli artırma yaptım. 9 ilmek kol örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ilmek kolumuzu ördük. Yine aynı şekilde gizli artırma, farklı şekilde gizli artırmalar yapabilir. Daha önce yaptıysanız o şekilde gizli artırma yapabilirsiniz. Farklı şekillerde yapmak mümkün. Tekrar 2 ilmek ördüm yine beden arasında. Tekrar artırma yaptım. Şimdi devam ediyorum. Önlerin toplamı 14, 14, 28. Her zaman 7 ilmek eksik yapıyoruz. 21 ilmek arkayı öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. Şöyle tekrar bir gözden geçireyim arkadaşlar. Bazen hem örüp hem sayarken kaydırma yapabiliyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 21. 21 ilmek arkayı ördük. İpimi şöyle alayım. Tekrar bir tane gizli artırma yaptım. 1, 2. Tekrar gizli artırma yaptım. 9 ilmek kolumuzu örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar gizli artırdım. 1, 2 ilmek beden arasını yaptım. Tekrar gizli artırmamı yaptım. Burada fark ettiyseniz yaka düşürme yapmıyoruz arkadaşlar. Özellikle kapüşonlu modellerde ya da hırka yaptığımızda yelek gibi yaka düşürme yapmıyoruz. Kapşonlarda çok fazla öne çekiş yapıyor, yani düşürdüğümüzde yaka gerdiriyor ve hırkalarda yakanın açık olmasını çok tavsiye etmiyorum. O yüzden hırkalarda yaka düşürme uygulamıyoruz. Artırdım.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Haroşama çevirdim kenar patımı. 8, 9, 10 ve 4 ilmeğimi de örerek ayrımlarımızı yaptık ve sıramızı tamamladık. Normal açık artırmaya göre buradaki artırmalar biraz hani birkaç sıra olana kadar şöyle belirgin olmayabilir. Normalde delikli yaptığımız artırmalar çok rahat kendini belli eder. O yüzden biraz dikkat isteyen model. Videonun başında da söylemiştim, kolay bir anlatım olarak yapmıştım. O daha kolay ama bunu da gerçekten çok fazla sorun oluyor bu şekilde uyguladığımızda. Şimdi dikkat etmemiz gereken ilk kurulum sıramız. Başlayalım. Hızlı diyen oluyor bazen. Videoyu yavaş modda izlemek mümkün arkadaşlar. Bir de zaten bu canlı yayın değil. Yani tekrar izleyerek, başı arayarak, ileri arayarak rahatlıkla yapabilirsiniz. 2, 4, 6, 7. Şimdi 7 kenar patımı ördüm. Fare dişine videonun başında da söylemiştim. Her zaman ilk ilmeği ters alarak başlıyoruz. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Yani içinden. Kapşonda ördüğümüz için örneğe hakimiz. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz ve içinden. Ve şu da fare dişinin diğer bir özelliği, terste başlayıp terste modeli bitiriyoruz. Şimdi içinden aldım, ters olarak bitirdim. Şu artırma ilmeğini henüz örgümüze dahil etmiyoruz. Yani şu an tersle bitti. Bunu ters örüyorum. 2 tane artırma ilmeğim var. Bunlar da ters. Şimdi yine artırma ilmeğimi örüyorum. Şimdi tekrar fare dişini kurmaya başlıyorum. Dediğim gibi 2 tane, bakın 2 tane artırma ilmeğimiz var. Sağında ve solunda artırdığım ilmekleri saymıyoruz modelden. Artırdığım ilmeği ters olarak ördüm. Şu an fare dişine başlıyorum. Ters, içinden alıyoruz. Bir ters, bir içinden. Bir ters, bir içinden. Bir ters, düz ilmeği içinden. Bir ters. Bakın yine artırma ilmeğime geldim. Bunu ilk ilmek olduğu için ters olarak ördüm. Yine 2 tane beden aralığı vardı. Onları da ters ördüm. Şimdi geçtik arkaya. Arkada yine ilk olarak artırma ilmeğimi saymıyorum model ilmeğimden. Başlıyorum ters ilmekle. Ters, içinden. Ters. Hepim bakın başladığımız gibi bitiriyoruz. Tersle başlıyoruz, tersle bitiriyoruz. O yüzden bunu rastgele sayılarda başlayamıyoruz arkadaşlar. Mesela 15 ilmek olarak ben düşünemeden ayarlamıştım, hatta 77. Önleri 15 ilmek yaptığımızda sona içine battığımız ilmek geliyor. Sonrasında hemen artırma ilmeği. Şuradaki artırmalar çok büyük delik oluyor. Yani şuralarda. Ama şu belli ya bu. Yani o şekilde yaptığımda çok daha iri delikler meydana çıkıyor. O yüzden mutlaka tersle başlayıp tersle bitiriyoruz. İlmek sayısını da rastgele başlarsak denk gelmez. Zaten tek sayı isteyen bir model. Şimdi arkayı örmeye devam ediyorum. Fare dişini dediğim gibi robayı bitirdik zaten. Elimiz hakim artık. Bir ters, bir düz içinden. Bir ters, bir düz içinden. Burada zaten artırdığımız ilmeğe geldiğimizde ilmek kendini belli ediyor. Arka sırada saymamıza gerek yok. Örüyoruz. Bir ters, bir düz. Zaten bittiğinde bakın tersi ördüm. Hemen burada artırma ilmeğim. Onu ördüm. 2 tane beden arasındaki ilmeğim vardı. Yine artırdığım ilmeğimi ördüm. Tekrar fare dişi modelini kolumuzda uyguluyoruz. Ters, düz, ters, düz, ters, düz. Bu ilk kurulumu yaptıktan sonra gerisi çok daha kolay. Yine bakın ters ördüm. Hemen tersle bitirdim. Yani tersle başladım, tersle bitirdim. Bu benim artırma ilmeğim.
2 tane beden ilmeğim var. Yani beden ara ilmeğim var. Yine artırdığım ilmeği ördüm. Ters ilmekle öndeki fare dişime başlıyorum. Ters, düz, ters, düz, ters, düz ve tersle başladım. Tersle bitirdim. Haroşamı ben ters ördüğüm için ters örmeye devam ediyorum. İliğimizi de hemen açmıyoruz. Onu da belirteyim. Bakın biraz geriden açıyoruz ki buradan açtığımızda yine şurada bir daralma oluyor ama bu şekilde 7 ilmek sonrasında açtığımızda 6-7 ilmek kapşon çok daha kullanışlı hale geliyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Burada görüyoruz zaten 7 ilmek sonra açacağız. Videoda 7 sıra muhtemelen örmeyiz arkadaşlar. Şimdi zaten bir iki sıra daha yaptıktan sonra rahatlıkla devam edebilirsiniz. 7. sıradan sonra ilk iliğinizi açmayı unutmayın. Şimdi bu sırayı da birlikte devam edelim. 7 kenar patımı örüyorum. Fare dişinin ön yüzü zaten devamlı düz örgü. 2, 4, 6, 7. Şimdi tüm ilmeklerimizi düz ta ki artırma yerine kadar. Artırma ilmekleri dediğim gibi ilk kez örgü yapıyorsanız özellikle çok net belli olmuyor. Çünkü gizli artırma yaptık. Az çok örnekten de anlayabilirsiniz. Bakın artırdığım ilmek şöyle belli burada. Artırdığım ilmeği örüyorum. Şu 2 ilmeğim de birkaç sıra yaptıktan sonra çok daha net görünecek. Hemen burada gizli artırmamı yaptım. 2 ilmek düz ördüm. Yine bakın bir önceki sırada artan ilmek. Hemen öncesinde artırdım. Koldaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Düz örgü ördüğü için biraz hızlı geçeceğim. Artırma yerlerine kadar. Bakın şöyle az çok belli 2 ilmek. Artan ilmeğimiz de belli. Ördüm. Hemen sonrasında artırdım. 2 ilmek düzümü örüyorum. Sonrasında tekrar artırıyorum. Arkayı düz olarak örmeye devam edelim. Zaten hani o ilmeğe geldiğimizde az çok belli ediyor kendini. Yine şöyle kontrollü en azından ilk sıralarda gizli artırmayı unutmak mümkün oluyor bazen arkadaşlar. Dediğim gibi hani ajurlu modellere bakarak çok kendini belli etmediği için biraz takip istiyor özellikle ilk sıralarda. Şöyle bakabilirsiniz. Bakın şurada 2 sabit ilmeğimiz. Bir önceki sırada artırdığım ilmek de bakın şöyle belli. Ördüm. Artırdım. 2 ilmek düz ördüm. Tekrar artırdım. Koldaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Böyle tamamen uyguladığımızda birazcık detay yani püf noktaları isteyen bir model, rastgele bir kurulum yapamıyoruz ve arkadan da kurulduğu için tekrar geldim artırma yerine, artırdım, 2 ilmek ördüm, tekrar artırdım, öndeki ilmeklerimi düz olarak örüyorum patlar hariç. Evet, son düz ilmeğim, sonrasında ters olarak devam ediyoruz. Yani haroşa örgü. Evet, artırarak devam ettik. Şimdi arka sıraya geçiyoruz. Bu sırada hiçbir işlem yapmıyoruz tabii ki. Artırdığımız ilmekler dahil tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Tekrar çevirdiğimizde ön sırada yine artırmaları dilerseniz bir sıra daha birlikte yapalım. Ben şimdi arka sıramı öreyim. Ön sıraya gelince bir sırayı yine tekrar artırmaları şöyle birlikte yapalım.
Arka sırayı ters olarak ördüm. Modelimiz şu şekilde. Bakın düzler az çok kendini belli etmeye başladı. Ayrım yerleri de daha rahat görülür hale geldi. Yine bir sırayı birlikte yapalım. Sonra arka sırada yine fare dişini uygulayacağız. Sonrasında robamızı bitirene kadar örmeye devam edeceğiz. Çünkü 2 sıra anlattıktan sonra yeterli gelir diye düşünüyorum. 7 kenar patımı ördüm. Yine ön sıramızı düz örerek artırma yerine kadar ilerliyoruz. Şöyle baktığımızda bakın belli artık. Hemen bir tane gizli artırma yaptım. 2 ilmek düz ördüm. Yine gizli artırmamı yaptım. Koldaki ilmekleri düz olarak örmeye devam ediyoruz. Evet, yine geldik artırma yerine. Artırdım. 2 ilmek düz. Tekrar artırdım. Diğer ilmeklerim düz. Sadece düz örgü ördüğüm için hızlıca geçiyorum. Yine arka sırayı dediğim gibi birlikte kurduktan sonra az çok oturtacaksınız tekniğini. Sayılar dediğim gibi çok önemli. Arka ve kollar mutlaka tek sayı, tabii ki önde tek sayı oluyor. Şöyle bakıldığında 14 diyebilirsiniz ama 7 ilmeği pata saydığımızda önde de 7 ilmek var arkadaşlar. O yüzden mutlaka başlangıçta sayılarımız tek sayı olmalı. Aksi takdirde güzel bir kurulum olmaz. Dediğim gibi kenara düz ilmek gelince, yani başta tersle başlarsınız, sonra düz ilmek geldiğinde, yani içine battığımız ilmek, burada büyük delikler oluşuyor. O da çok hoş görünmüyor açıkçası. Artırdım. 2 ilmek ördüm. Artırdım. Örmeye devam ediyorum. Tekrar artırdım. Evet, 7 kenar patıma geldim. Haroşa örgü olarak örüyorum. İliği tekrar hatırlatayım arkadaşlar. 7 sıra olduktan sonra mutlaka iliğimizi açalım. Şu an bakın 1 2 3 sıra oldu haroşamız. 7 sıra olduktan sonra, yani ya da iliğinizi açıp burayı ilk iliğinizi açık da kullanabilirsiniz ama bu şekilde çok daha güzel oluyor. Eğer açtıysanız iliğinizi, dediğim gibi şurada, yani ilk iliğiniz burada olur, ikinci iliğiniz burada, tamamen açıkta kullanmak mümkün. 2 4 6 7 7 kenar patımı ördüm. Yine fare dişime ilk olarak ters ilmekle başlıyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters. Bakın yine artırdığım ilmeğe geldim. Tersle başladım, tersle bitirdim. Önde bir sırada çift oluyor sayı, aslında bir yapmadığımız sırada sonraki sırada yine tek sayıya düşüyor. O yüzden her zaman yaptığımızda başta ve sonda tek ilmek, yani ters ilmek mutlaka denk geliyor arkadaşlar. Denk gelmiyorsa eğer mutlaka bir yerde yanlışlık yapmışızdır. Artırdığım ilmeğimi ördüm.
2 ara ilmeğimi ördüm. Yine artırdığım ilmeğimi ördüm. Bunlar modelimize dahil olmayan ilmekler. Öyle düşünelim. Tekrar fare dişine başlıyoruz. Bir ters, bir düz. 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 Bir ters. Yine artırdığım ilmeğe geldim. Burada kaydırmamak önemli arkadaşlar. Çünkü bakın her seferinde yeni fare dişi çıkıyor buradan. Kaydırma yaptığımızda önde model bozulur. Yani şurada görüyorsunuz bakın oldukça düzgün. Her fare dişinde yeni bir fare dişi çıkmasına rağmen başını tersle başladığımızda hiçbir problem olmayacaktır. Yine artırma ilmeğine gelmiştik. Artırma ilmeğimi ördüm. İki kenar iki ayrım ilmeğimi de ördüm. Biraz daha görüntümü yaklaştıracağım. Yine bakın artırdığım ilmek ters olarak ördüm. Şimdi modelime başladım. Bir ters, bir düz. Yani içinden arkadaşlar söylememe gerek yok. Kapşonu ördüğümüz için modeli zaten biliyoruz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Örmeye devam ediyorum. Bir düz, bir ters. Son olarak ters ilmeğimi ördüm. Yine artırma ilmeğime geldim. Bu 2 ilmek ve sağında solunda artırdığımız 4 ilmek ters olarak örülüyor. Hiçbir şekilde örneğimize dahil olmuyor. 4 ilmeğimi ördüm. Yine ters ilmekle başlıyorum. Bir ters, bir düz. Fare dişi her sırada arkada bu şekilde olacak arkadaşlar. 4 ilmeği saymıyoruz. Başında tersle başlarsak zaten artırmayı unutmadıysak eğer sonunda da mutlaka ters ilmekle bitecektir. O yüzden artırma yerlerini özenle dikkatlice yaparsak hiçbir sorun yaşamadan robayı tamamlayabiliriz. Roba bittikten sonra zaten artırma olmayacağı için çok kolay. Ters ilmeğimi ördüm. Sonrasında 1, 2, 3 ve artırma ilmeğimle birlikte 4 ilmeği yine ördüm. Tersle başladım. Fare dişini örmeye devam ediyorum. Robamız bitene kadar bu şekilde arka sırada bir sıra modeli kırıyoruz. Bir sıra kurmuyoruz. Kurmadığımız zaman tamamen ters örgü olarak ilerliyoruz. Önlerimiz hep düz sıra zaten. Evet, şöyle bir bakalım. Yavaş yavaş oluşmaya başladı. Ayrım yerlerimizde daha net görünür hale geldi. Evet arkadaşlar, şimdi ben örmeye devam edeceğim. Size 2 sıra gösterdim zaten. O şekilde kurulum yapmaya ve kaydırma yapmamaya özen göstererek robamızı 19 diş olana kadar şuradan itibaren şöyle göstereyim. Bakın 4 diş bizim haroşamızdı. 1, 2, 3 dişi birlikte ördük. Bunu 19 sıraya tamamlıyoruz. 18 de olabilir, 19 da olabilir. Çünkü şurada modeli kurduktan sonra hemen ayrım yapıyoruz ki kol altında artırması daha kolay olsun diye. Yani uygulama yapmadığımız sırayla ayrım yapacağız. O yüzden 18 ya da 19 nasıl denk gelirse şimdi örmeye robamızı devam edelim. Arkadaşlar robamızı tamamladık. Dediğim gibi şöyle göstereyim. Yaka haroşasından sonra
19 sıra yaptığımızda robamız hazır. Daha uzun yapmanız da mümkün ama biraz ben küçük yapacağım için bu kadar sıra yeterli. Zaten 3,5 numara şiş örüyorum. Oldukça hani enle boy atıyor. Eğer siz 3 numara şişle ördüyseniz robanızı 1-2 sıra daha uzatabilirsiniz. Yine iliğimi göstereyim. 7 sıradan sonra demiştim, biraz aşağıda açıyoruz. 7 sıradan sonra ilk iliğimi açtım. Sonraki iliklerimizi 13 sırada bir açacağız. Şöyle gelelim. Fare dişi olarak sayarsak da şuradan itibaren 10. fare dişini yaptık. Bu şekilde ayrımlarımızla ve kolumuzla devam edeceğiz. Normalde bedendeki ilmeklerimizi ilmek düşürücünüz varsa onu alabilirsiniz ya da iğne ile sadece bu koldaki ilmekleri bırakıp iğne ile diğer ilmekleri bir ipliğe de düşürebilirsiniz. Ama ben ikisini de yapmayacağım. Şişimi de bırakacağım. Kola ayrı bir şiş takacağım. Bu şekilde hani daha pratik oluyor. Bu şekilde kolumu örmeye başlayacağım. Ayrı bir ip takacağız kolumuza. O yüzden ikinci ipimizi açmamız gerekiyor. Bir ipten de bedende bakın. Şöyle az miktarda bir ipim kaldı. Kapşonumu ördü. Şöyle elimdeki ipi görebilirsiniz. Robayı da bitirdi. İpim de bitmek üzere. Şimdi geçelim kolun yapımına. Öncelikle buradaki ilmeklerimi, yani normal şişimdeyim şu an. Öndeki şişleri örmeden geçiriyorum. Burada yine özellikle ayrım sayılarını saymamıza gerek olmuyor. Zaten ayrım yerlerimiz yakadan itibaren belli. Gerekirse kol altında birkaç artırma yapacağız beden için. Onun sonraki aşamalarda ayarlayacağız. Şimdi öncelikle kolumuzu örelim. 2 ilmek vardı. Bunun bir tanesini bedene verdim. Şöyle şişimi iptal ettim. Burada yine aynı şekilde buradaki bir ilmeği bedene, bir ilmeği kola vereceğiz ve kolu örmeye başlayacağız. Şimdi bakın. Burada 3 ilmek, sona düz ilmek geliyor. Şöyle bir tane keserek kola başlayacağız arkadaşlar. Son ilmeğimiz bir ters, iki ters olarak bitecek. Bakın şöyle görebilirsiniz. Bu bizim içine battığımız ilmeğimiz. Bu da ters ilmeğimiz. Bir tane de kenar ilmeğim olması gerekiyor. O yüzden kenarda, yani fazla olmasını isterseniz bir tane de artırabilirsiniz. Ama ben çok geniş olsun istemiyorum. Kol ilmeğim yeterli. Hatta kolun ilmek sayısını da vereyim bir saniye. Evet, kolda toplamda 49 ilmeğimiz varmış. Birer ilmek eksilttiğimizde 47 ilmeğimiz kalacak. İpim kalın olduğu için benim yeterli arkadaşlar. Ama dediğim gibi daha ince bir iple örüyorsanız eğer, eksiltmek yerine şurada birer ilmek gizli artırma yaparsanız 49 değil de 51 ilmek olarak da kolu yapmak mümkün. Ama ben yeterli gelir diye şurada bir ilmeğimi eksilterek başlayacağım. Çünkü denk gelmiyor yani fare dişi modeline. Bir ilmek eksilterek ya da hani daha geniş olsun diyorsanız bir ilmek artırarak, özellikle baby one ve 3 numara ile örüyorsanız bir değil hatta ikişer ilmek bile artırabilirsiniz. Baby one yaptığımızda ya da daha büyük yaptığımızda hırkamızı 55 ilmek olarak kolumuzu ayarlıyoruz. Bir tane ilmeğimi, kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Kestim, yani eksilttim hatta. Şimdi fare dişiyle devam ediyoruz. Modelimizi kuracağız. Bu sırada fare dişini yapıp hemen ayrımlarımızı yapmıştık. O yüzden öncelikle düz örüyoruz. Burada ikinci bir şişimi taktım. Dediğim gibi siz diğer ilmekleri başka ipe, yani başka bir şekilde ayırabilir, iplere düşürebilirsiniz. Ya da benim gibi ayrıca bir şişiniz varsa diğer ilmekleri şişte bırakıp sadece kol ilmeğini ayrı bir şişle örebilirsiniz. Başta bir kesim yaptık. Sonda da 2 ilmeği birlikte alacağız. Modelimiz tam denk gelsin diye.
Geldik ayrım yerine. Bakın. Kenardaki ilmeklerimizi mutlaka ters olarak örüyoruz. Burada eksiltmemi yapacağım. Buradaki şişimi de iptal ediyorum, çıkarıyorum. İlk başlarda biraz hani şişlerle örmesi zor oluyor ama ayrı bir ipe geçirmekten çok daha pratik oluyor arkadaşlar. Ben genelde bu şekilde yapıyorum. Bakın şöyle biraz geniş açıyla göstereyim. Koluma ayrı bir şiş taktım. Bedendeki şişim de şöyle duruyor. Yani ayırdım koldaki ilmekten. Onları iptal. Şöyle görebilirsiniz bedendeki şişimizi. Koluma ayrı bir şiş taktım. Karışık gelmesin arkadaşlar. Dediğim gibi siz diğer ilmekleri ipe düşürerek de kolunuzu örebilirsiniz. Ayrıca uğraşmak istemiyorum ben. Bu şekilde yapıyorum. Kolumuzu başladık. Şöyle yine bir fare dişi yapana kadar birlikte örmeye devam edelim. Arka sıramızı henüz fare dişi sıramız değil. Fare dişi yapıp hemen ayrım yapmıştık. Şimdi bu sıramızı ters olarak örüyoruz. Sonraki sırada fare dişini uygulayacağız. Ön sıramız tamamen düz örgü. Evet, bakın kolumuzu ayırdık. Şöyle göstereyim, yine kafa karışıklığı olmasın. Öndeki şişimle, yani bedendeki şişimle öndeki ilmeklerimi örmeden buraya kadar geldim. Koluma ayrı bir şiş geçirerek kolumu örmeye başladım. Bedendeki şişlerim bu şekilde boşlukta duruyor. Eğer misinalı şişiniz yoksa kolu normal aynı numara şişle örebilirsiniz. Yine bedende misinalı şişinizi bırakabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi hani ipe de dizebilirsiniz ama ayrı bir işlem gerektiriyor. Hiç gerek yok. Şimdi bakın kolu örmeye başladık. Şimdi fare dişi sırasındayım. Yine her zaman olduğu gibi bir kenar ilmeğim, sonrasında ters örerek fare dişini kurmaya başlayacağım. Şimdi yine birlikte yapacağız. Ama mutlaka kenardaki görünümümüz şöyle fare dişi gibi olacak. Bakın kenarda diş görünüm. O yüzden kenardaki ilmeğimizi örmeden ters olarak alıyoruz. Buradaki ilmeğimizi, son ilmeğimizi ters olarak bitiriyoruz. Ters örgü olarak bitiriyoruz. Kolu dikimde gerçekten hem kolaylık oluyor hem de oldukça güzel duruyor. Bakın şöyle içinde çevirebilirsem dikiş görüntüsü hiç yok neredeyse. Yani şöyle kalın bir, hani katlayıp dikmeyeceğiz. Şu şekilde katlayıp dikmeyeceğiz. Karşılıklı o bıraktığımız ters ilmekleri alarak dikeceğimiz için ona mutlaka özen gösterelim. Bakın kenardaki ilmeklerimizi böyle alalım ki haroşa gibi diş çıksın kol kenarları. Bunu da söyledikten sonra şöyle kolumuzun örneğine bir geçiş yapalım. Sonrasında yine kolumuzu örmeye devam edeceğiz. Hiçbir kesim olmadığı için rahatlıkla sizler de yapabilirsiniz. Bir kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters. Sonrasında fare dişini uygulamaya başlıyoruz. Bir ters, bir düz içinden şeklinde. Artık zaten fare dişini öğrendik. Buraya kadar ördük. Hızlıca geçiyorum. Başında ve sonunda yine aynı şekilde denk gelecek. Tersle başladık. Tersle bitireceğiz. Yani videonun başında da söylemiştim. Fare dişini nereye uygularsanız uygulayın. Mutlaka ilk ilmeği ters, sonraki ilmeği içinden olarak başlarsanız ve tek sayı yaparsanız çok güzel denk gelecektir. Son yıllarda özellikle bebek örgülerinde bonbon ve fare dişi çok tercih edilir oldu. Hani satış yapıyorsanız eğer ördüğünüzde hiç elinizde kalmayacak modellerden bir tanesi. Sade ve şık görünüyor. Yine arkadaşlar tüm detaylarıyla ben anlatmaya çalışıyorum. Hani eksik anlatmışımdır, bir detayı atlamışımdır. Yapamazsanız Instagram sayfamızdan ya da yorumlara yazın. Mutlaka her yoruma cevap vermeye çalışıyorum. Gelen hani bildirimle gelen yorumlara özellikle. Bakın kenarda son ilmeğim ters. Kenar ilmeğim zaten dikiş ilmeğimiz olacak. Onu da ters örerek bitiriyoruz ki şöyle döndüğümde göstereyim. Sonunu
demiştim, ters olarak örüyoruz. Başlangıçta da bakın bitirdik. İlmeğimi ters olarak alıyorum. Sonrasında ipimi atarak düz örmeye başlıyorum. Her iki kenarda da bu diş diş görüntü oluyor. Şöyle görebilirsiniz bakın. Buralardan kolun dikişini yapacağız. Şimdi ayrım yaptık. Bu ayrımdaki fare dişimiz, buradan itibaren 18 fare dişi olana kadar örmeye devam edeceğiz. Burada haroşaları saymayacağız. Fare dişi olarak şunu saymıyoruz. Bu bedendeki fare dişimiz, ilk yaptığımız fare dişi. Bununla birlikte toplamda 18 sıra fare dişi örerek kolumuzu tamamlayacağız. Kol ucuna geldiğimizde bir miktar eksiltme yapacağız. Onu da göstereceğim. Şimdi kolumuzu örmeye devam edelim. Evet, yine kolumuzu da bitirdik arkadaşlar. Şöyle ipimizi takmıştık. Görebilirsiniz. Sonrasında 18 diş fare dişi, yani 18 sıra fare dişi olana kadar örmeye devam ettim. Son fare dişimi yaptım. Arkada düz, yani hiçbir işlem yapmadan geçtiğimiz ters sıramız. Burada eksiltme yapacağız. Artık haroşamıza geçeceğiz. 3 ilmekte bir keserek kol ucunu biraz daraltıyoruz. Göstermek istedim. 3 ilmek örüyoruz. 2 ilmeği birlikte alıyoruz. Daha küçük olsun istiyorsanız eğer 2 ilmekte de bunu yapmak mümkün. Ben çok fazla daraltmıyorum. 3 ilmek örüyorum. Sonrasında 2 ilmeği birlikte örerek 3 ilmekte 1 ilmek eksiltiyorum. Bu şekilde arka sırada eksilterek kol haroşasına geçiyoruz. 4 ya da 5 diş haroşa yaparak kolumuzu tamamlıyoruz. Burayı gösterdim. Yani 3 sırada bir keserek sıra sonuna kadar biraz şöyle kolu da göstereyim. Bakın kol normalde fazla geniş ama kol ucunu bir miktar daraltarak bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Kolumuzu bitirirken yine şöyle bir yarım metre kadar ip bırakın ki aynı iple kolumuzu dikelim. Ayrıca bir iplik takmamıza gerek olmasın. Sonrasında ikinci kola geçeceğiz. Onu da göstereyim. Şişimizi buraya kadar gelmiştik. Yine örmeden takarak diğer kola kadar geliyoruz. Burada ikinci şişimizi takıyoruz. Yine birer ilmek eksiltiyoruz. Aynı şekilde 18 diş olarak diğer kolumuzu yaptığımız gibi bu kolumuzu da bitiriyoruz. Sonrasında bedene geçiş yapacağız. Ben bedende şöyle yine birkaç sıra hani kol altına ayarladıktan sonra kolumu dikeceğim. Kapşonumu birleştireceğim. Videoyu sizlerle paylaşacağım ve ben hırkamı örmeye devam edeceğim. Şimdi kolumuzu bitirelim. İkinci kolumuzla devam edelim. Evet arkadaşlar, her iki kolumuzu da tamamladık. Aynı şekilde bitirirken ipimizi bir miktar bırakırsak kol dikiminde kullanmakta kolaylık oluyor. Geçelim bedenimize. Kol altında artırma yapmadığımız için bedende ekstra artırma yapmıyoruz. Ama geçişlerde bir tane gizli artırmama devam edeceğim. Şurada bir de şuralarda birkaç ilmek batarak artırma yapacağım. Yani gizli bir artırma olacak. Yeleklerde yaptığımız gibi, yani şöyle aralıklı bir artırma yapmıyoruz. Kolu diktiğimizde bütünlük sağlamıyor. Eğer kolda artırma yapıyorsanız eğer, yani başlarken 3 bu tarafta 3 bu tarafta artırdıysanız eğer, yani başka bir hırka yapıyorsunuzdur, 5 ilmek burada artırıyoruz. 1 ilmek dikişe gideceği için 6 ilmek artırdıysak 5 ilmek artırıyoruz. Kolu diktiğimizde yine aynı şekilde bedenini buraya birleştiriyoruz. Ama böyle artırma yapmadıysanız bedende artırma yapmıyoruz. Şu an bedenimizde toplam önlerde 34, arkada 61 ilmek, 129 ilmeğimiz var. Şimdi dediğim gibi ikişer ilmek şuralardan artırmaya çalışacağım. Bir ilmekte gizli artırmamı devam edeceğim ki hırkamızın eni rahat olsun. Yani ne kadar geniş olursa, abartmadıktan sonra, yani çok aşırı genişlikten bahsetmiyorum. Yelekten geniş olursa, rahat olursa her zaman için kullanışlı ve iyi olur. Fare dişini yaptık, hemen kol beden ayrımını yapmıştık. Onun sebebini de söylemiştim. Şimdi burada artırmamız gerekecek. Arka sırada hemen fare dişini uygularsak hani bozuk oluyor. Hemen artırdığımız ilmeklerde uygulayamıyoruz. O yüzden hemen şimdi bir sıramız düz, arkada ters olacak. Bir iki sıra ilerledikten sonra modele geçince modeli kurmak çok daha rahat oluyor. O yüzden hemen ben bu şekilde ayrım yapıyorum.
Diğer türlü yaptığımızda değişen bir şey olmaz ama hemen arka sırada fare dişi yaparsak dediğim gibi burada artırdığımız ilmeklere örnek yapamıyoruz. Artmış ilmek olduğu için bu şekilde yaparsanız daha iyi olur. Bedenimize geçtikten sonra zaten ben videomu durduracağım. Sonrasında birkaç sıra ördükten sonra birlikte kolları dikeceğiz. Kapşonu birleştireceğiz. Sonrasında yine ben örmeye devam edeceğim. Anlatacak bir şey kalmıyor ondan sonrası. Şurada artırdığım ilmeğe geldim arkadaşlar. Burada bir tane artırıyorum. İlk artırmamı bu şekilde yaptım. Burada da şöyle bir tane artırdım. Sonrasında yine şöyle rastgele yani kolun altına battım, bakın gayet düzgün. Şöyle bir tane daha artırmak istiyorum. Şişimi şöyle ucuna getireyim. Aynı şekilde 2 ilmek burada artırdık. 2 ilmek de burada aynı şekilde artırmaya çalışacağız. Şöyle örgümü aldım. Bir tane şöyle, yine bir tane de şu şekilde ilmek açıklığı olmasın diye artırdım. Bir ilmek ördüm. Yine burada artırma yerinde de yine artırmamı yapacağım. Sonrasında diğer kol altına kadar örmeye devam ediyorum. Evet, şöyle yine diğer kol altına yaklaştık. Öncelikle yine burada gizli artırma yaptığımız yerde bir gizli artırma yapıyorum. Düzümü ördüm. Sonrasında yine 2 ilmek artıracağım. 1 2 2 ilmeğimi artırdım. Şöyle bir tane daha artırmak istiyorum arada. Karşıya geçiyoruz. Burada da yine aynı şekilde şöyle kolun altında çok delik olmayacak şekilde, yani şöyle ikincisini de şu şekilde yaparsak çok açıklık olmayacaktır. Zaten dikerken buralar kapanıyor. Şöyle ilmeğimi de ördüm. Yine gizli artırma yerine geldik. Bir gizli artırma da burada yaptım. Artık birleştirme işlemimiz ve artırma işlemimiz tamamlandı. Sıramı tamamlayacağım. Arka sıram bu sırada tamamen ters örgü, artırdığımız ilmekler dahil. Bir sonraki arka sırada fare dişi modelini dilerseniz birlikte uygulayalım. Kol altında yaptığımız artışları birlikte geçelim. Kaydırma olmasın fare dişinde. Sonrasında ben birkaç sıra ilerleteyim örgümü. Kol dikimi ve kapüşon birleştirmesiyle videomuzu bitirelim. İliğimizi de açmayı unutmayalım arkadaşlar. 2 4 6 8 10. Şimdi iliğimizin sırası da gelmiş. 13 sırada bir açacaktık. Onu da birlikte açalım. İlk iliğimizi 7 ilmek pardon 7 dişten sonra açmıştık. İkinci iliğimizi de birlikte açalım. Dört ilmek örüyoruz.
Bir tane dola, ikisini birlikte al şeklinde iliğimizi açıyoruz. Bu sıra şöyle görebilirsiniz. Henüz fare dişi uyguladığımız sıra değil, tamamen ters ördüğümüz sıra. Bu sırayı ters örelim. Ön sıra düz örüp bir sonraki sırada modelimizi kuralım. Evet, bakın şu kol altı artırmasını da göstereyim. Oldukça düzgün. Hiçbir çirkin görüntü yok. Her iki kol altına da bakabiliriz. Artırmalarımızı yaptık. Bakın dediğim gibi fare dişini hemen yaptıktan sonra ayırdığımızda kol altında hemen örnek kurulumu yapmıyoruz. Bir iki sıramızı ördük. Şimdi fare dişi kurulumuna geçelim. Bunlar basit gibi olsa da benim çok dikkat ettiğim yerler arkadaşlar. Özellikle model kurulurken hem de kol altında artırma yapıyorsanız eğer ya modeli kuramıyorsunuz ya da delik bir görüntü oluyor. Bu da hoş olmuyor. Küçük ama önemli detaylar. Şimdi yine 2, 4, 6, 7 fare dişine geçiyoruz. Her zaman olduğu gibi ilk ilmeğimiz ters, sonraki düz. Bu şekilde bir geçiş yapalım. Sonrasında zaten dümdüz bedenimizi öreceğiz. En zor yerlerini atladık, yaptık. En kolay aşamaya geldik. Ben yelek ve hırkalarda yani kol beden ayrımını yapıp bedendeki modeli kurduktan sonra yeleğim ya da hırkam bitmiş gibi geliyor arkadaşlar. Çünkü hani takip edeceğimiz bir detay kalmıyor ilk dışında. Rahatlıkla kurabiliyoruz, devam edebiliyoruz. Bazen hani bu aşamaya geldikten sonra bırakıp başka model başladığımda oluyor. Zaten diyorum yoluna girdi. Yeni bir model başlayayım. İpimiz de bitmek üzere. Yani bedene taktığım ilk ip bitmek üzere arkadaşlar. Elite Baby biraz kalın bir ip. Yani metraj aynı görünse de Baby One ile kalın bir ip biraz daha az çıkıyor. Baby One'da yelek ördüğümde bazen bedene yani çok az kalıyor bedenin bitmesine. Elite Baby kullandığım zaman nadiren kullanıyorum aslında ama hırkalarda da tokluğu açısından daha iyi oluyor. Biraz daha az örüyor gibi geliyor bana. Hani gramajı tabii ki aynıdır ama kalın olduğu için bence metresi biraz oynuyor. Şimdi kol altına geldiğimiz yeri de başta başladığımız gibi örüyoruz. Şimdi öne geçip takibini yapacağım mutlaka. Kaydırma oluyor mu diyor. Yani sayılarımızı ayarlı yapıyoruz ama olur da eksik. Yani bir tarafta tek sayı, bir tarafta çift sayı artırmış olabilirsiniz. Öyle olduğunda mutlaka kayma olacaktır fare dişinde. Şimdi bu bizim ters ördüğümüz ilmek, öndeki düz ilmeğimiz. Şöyle kontrol yapabilirsiniz. Bakın bu bizim düz ilmeğimiz. İçine battığımız ilmek de haroşa görünümlü ilmek. O yüzden hiçbir kaydırma yok. Rahatlıkla devam edebiliriz. Burada mutlaka kontrolünü yapın arkadaşlar. Kol altından sonra ilk fare dişi yaptığınızda şöyle bir çevirip modelinize bakın, herhangi bir kaydırma var mı? Evet, şimdi yine devam etmeye gerek yok. Bu şekilde fare dişini uygulayarak bedenimizi örmeye devam edeceğiz. 13 sırada bir iliğimizi açmayı unutmayalım. Kolumuz 18 örnekti. Bedeni 21 ilmek yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle toplamda 3 örnek fazla yapacağız bedeni. Yine siz tercihen daha da uzatabilirsiniz. Ve şimdi örmeye devam edelim. Ben biraz ilerleteyim. Kol altımı dikeceğim sonrasında. O yüzden şurası biraz daha mesafe alsın istiyorum. Ben şimdi birkaç sıra daha fare dişimi örmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şöyle birkaç sıra ilerlettim. Kolu dikecek kadar örgümü, bedenimi ördüm. İlk kolumu diktim. Bakın gerçekten oldukça düzgün ve kusursuz bir dikiş oluyor bu şekilde. Yine kenarlarını görebilirsiniz. Bakın haroşa yapar gibi böyle diş diş yaptım son ilmeğimi. Birlikte başlayalım dikmeye. Öncelikle birleştirme işlemi yapacağız. Şöyle ilk kestiğimiz ilmeğe iğnemi geçiriyorum. Sonrasında bakın şurada zincir gibi ilmeğim var. Onun içinden geçirerek karşılıklı birleştirmemi yapıyorum. Yani bakın şöyle bakabilirsiniz. Bakın hiç birleştirdiğimiz yer hiç belli olmuyor arkadaşlar. Nereden birleştirdiğimiz. Burada yine bir ilmek oluşuyor.
birleşmemizi yaptık. Sonrasında şöyle biraz daha yaklaştırayım görüntümü. Evet. Sonrasında karşılıklı, yani ilk haroşamın dişi bir buradan bir buradan böyle ikili yapabilirsiniz ya da tek tek de yapmak mümkün. Bir buradan, bir şöyle bakın atlamadan, bir buradan haroşanın dişinden geçirerek kolumuzu bu şekilde dikiyoruz. Bakın bir buradaki dişten, bir de şöyle bakalım atlamayalım. Bir de buradan. Evet bakın. Birleştirdiğimizde şöyle bakabilirsiniz. Karşılıklı diktiğimizde hiçbir dikiş kalınlığı olmuyor. Bu şekilde yaparsanız bir oradan bir buradan kol haroşamı dikmiş oldum, tamamladım. Sonrasında ilmeklerim yine aynı, bakın haroşa değil ama diş diş yine karşılıklı alarak bu şekilde yaptığınızda desenler de birebir karşılıklı geliyor arkadaşlar. Hiçbir kaydırma isteseniz de yapamazsınız yani. Şöyle şunlar da yani dikilmişler de görebilirsiniz. Bakın birebir örgülerde karşılıklı geliyor. Yani hiçbir kayma olmuyor. O yüzden bu şekilde dikerseniz çok güzel dikişler yapmış olursunuz. Şimdi kolum ben yine dikmeye devam ediyorum. Son olarak kol altını birlikte birleştireceğiz. Bakın şurada bir uzama gibi görünüyor ama son olarak burayı kapattığımızda gerçekten oldukça düzgün bir dikiş yapmış oluyoruz. Ben şimdi dikmeye devam ediyorum. Evet, kol altına kadar dikmeye devam ettim. Şöyle başlangıç yaptığımız, yani ipimizi bağladığımız yere de son kez yapacağım. Burada da yine aynı şekilde. Sonrasında ipimi arkaya aldım. Bakın zaten şimdiden kapandı burası. Birleştirdiğimizde kapanmış olacak. Şöyle karşılıklı bir kez de şöyle aldığımda buradaki açıklıkta kapanmış oluyor. Dilerseniz şöyle bir kez daha yapılabilir. Evet, kol altımız, kol dikişimiz de tamamlandı. Şöyle başlangıç ipim vardı. İkisini de şöyle bir kez iki kez düğüm atıyorum ki çok daha sağlam olsun kol altı. Kol altında yine görebilirsiniz. Oldukça muntazam ve düzgün bir dikiş oldu. Buraları sonradan şöyle tığ yardımıyla birkaç kez dolandırdıktan sonra ipinizi kesebilirsiniz. Şimdi geçelim kapüşonun birleştirmesine. Buraya misinalı şiş takacağız. Ben 3 numara şişimi takacağım. 4 numarayla, pardon, 3,5'la yine kesme işlemini yapacağım. Şöyle görüntümü biraz daha açayım. Burada zincir çekerek bir başlangıç yapmıştık. Öncelikle orayı açacağız. Bitirdiğimiz yerden. İpimizin olduğu yer zaten kendini belli ediyor. Burada bitirmiştik. Evet. Burayı söktüğümüzde ilmeklerimiz kendiliğinden çıkıyor. Farklı başlama tekniklerinde bunu kullanmıştık. Bakın söküyorum. Bir ilmeğim burada. Yarım numara küçük takarsanız daha rahat takarsınız ilmeklerinizi şişinize. O yüzden ben 3 numaraya takıyorum. Şöyle görebilirsiniz. Bu açarak kapüşondaki tüm ilmekleri şişimize alalım öncelikle. Bu şekilde şişimize geçirelim. Evet, tüm ilmekleri şişimize aldık. 83 ilmek kapşonumuza başlamıştık. 41 42 olarak şöyle ortasından şişimizi çekip iki şişi de
örecek ayara getiriyoruz. İkimizin de ucu bu şekilde olması lazım. O yüzden fazlalığı ortaya katlayarak şu şekilde çıkarıyoruz. Şimdi geçelim kapşonumuzun birleştirmesine. Gerçekten bu şekilde çok pratik oluyor arkadaşlar. Dikmekten hem daha kolay hem daha düzgün. Daha önce yapmadıysanız eğer bunu görüyorsanız mutlaka bundan sonra bu şekilde yapacaksınızdır tüm kapşonlarınızı. Şimdi öncelikle tabii ki örgümüzü tersine alıyoruz. Ters olarak yapacağız. Şöyle kapşonumu ters olarak aldım. Biraz görüntümü yaklaştıracağım. Öncelikle bir buradaki bir diğer şişteki ilmeklerimi geçiriyorum. Birlikte ördürüyorum. Oldukça kolay. Bakın. Bir bu şişime, bir diğer şişime ilmeğimi takıyorum. Ördürüyorum. Sonrasında ilk ördürdüğüm ilmeği şişimden atlatıyorum. Tekrar yapacağım. İlk ilmekte bunu yapamıyoruz. İlk yapıyoruz. İkinciyi ördüğümüzde şimdi bundan sonra bu şekilde devam edeceğiz. Görüntüm çıkmış. Ördürdüm. Bir önceki ilmeği ördürdüğüm ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Yine şöyle görüntümü biraz yaklaştıracağım. Geçirdim. Ördürdüm. Bir önceki ilmeği atlattım. Burada rahat yapmaya özen gösterelim ki kapşonun dikişi gerdirme yapmasın. Bakın oldukça rahatlıkla yapılabiliyor. Belki ilk başlarda zorlanabilirsiniz ama zaten şurada öreceğimiz 40 ilmek arkadaşlar. 40-42 ilmek. O yüzden mutlaka bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Eğer zorlanırsanız, yapamazsanız normal burayı başlangıç gibi hepsini kesin. Sonrasında dikişte yapabilirsiniz bunu. Hani hiç yapamadıysanız eğer ilmekleri kapatın. Sonrasında dikiş yapabilirsiniz ama bu görüntüyü vermiyor. Dikiş yaptığımızda biraz kaba oluyor. Karşılıklı yaptığımızda yine hani karşılıklı gelmiyor. Örnekte kaymalar oluyor. Bu şekilde ilmek ilmek yaptığımızda çok hoş oluyor arkadaşlar. Gördünüz nasıl yaptığımızı. Ben şimdi yine sonuna kadar kesmeye devam edeceğim. Şöyle çekeyim. Bakın. Gerçekten oldukça düzgün. Yani hatta dikişi bile belli olmuyor. Ben şimdi kesmeye devam ediyorum. Evet, son 2 ilmeğim kaldı. Hızlıca kesmeye devam ettim. Son ilmeklerimi de kesiyorum. Son olarak ilmeğimi de atlatacağım. Ve dikişimiz de bitti. Ben ipimi biraz fazla bırakmışım. Artan iplerimizi kol ya da düğme dikerken kullanabiliriz. Bakın oldukça esnek bir kesim. Şimdi ön tarafını da çevireceğim. Oldukça yine düzgün. Bakın karşılıklı bütün fare dişleri birbirine bakıyor. Karşılıklı ve düzgün bir kesimde yapmış olduk. Son olarak şöyle hırkamızın son haline bakalım. Bitmiş olduğu için arkadaşlar ben hani dediğim gibi devam edeceğim. Şöyle kapşonumuz şekil aldı. Kollarımız da çıktı. Zaten büyük kısmı tamamlandı arkadaşlar. Kapşondan başladık. Eksilttik, ayrımlarımızı yaptık, robamızı tamamladık ve kollarımızı da bitirerek bedene geçtik ve ben de size özetle ve detaylıca kapşonlu hırka nasıl yapılır anlatmaya çalıştım. Ben şimdi hırkamı örmeye devam edeceğim. Bitmiş halini göstermeme, hani videoyu beklememe gerek yok. Videomu düzenleyip hemen ekleyeceğim. Bitmişini zaten burada sarı modelimde görmüştünüz. Yine bitmişini en kısa sürede Instagram kardeş örgüler sayfama da ekleyeceğim arkadaşlar.
arkadaşlar. Instagram sayfamızda burada görüyorsunuz, takip edebilirsiniz. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin arkadaşlar. Yeni bir model, yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.